Şöyle bir düşünelim. Hem ibadetlerini hiç aksatmayan hem de diyelim ki başkalarının hakkına giren birinin durumu ne olur? Yaptığı o bütün ibadetler boşa mı gidiyor? İşte İslam bu çok temel soruya ibadeti aslında ikiye ayırarak cevap veriyor. Biri şekli, diğeri de ruhu. Birincisi, bir ibadetin geçerli olmasıyla kabul edilmiş olması arasında dağlar kadar fark var. Nasıl yani, diyeceksiniz? Şöyle ki, İslam hukukuna yani fıkha göre siz şartlarına uyarak bir namaz kıldıysanız o namaz teknik olarak geçerlidir. Tamam, borcunuzu ödemiş olursunuz. Ama işin bir de manevi boyutu var, değil mi? İşte kul hakkı tam da o ibadetin sevabını, yani Allah katındaki o manevi değerini alıp götürebilir. İkincisi ve bu belki de en çarpıcı olanı, meşhur müflis hadisi. Hadis ne demek? Peygamberin sözleri. Bu hadiste anlatılar tablo o kadar net ki, düşünün, kıyamet gününe dağlar gibi sevapla gelmişsiniz. Namaz var, oruç var, her şey tamam. Ama dünyadayken birilerinin hakkını yemişsiniz. İşte o anda ne oluyor biliyor musunuz? O biriktirdiğiniz bütün sevaplar hak sahiplerine borç öder gibi dağıtılıyor. Hatta o da yetmezse onların günahlarını siz üstleniyorsunuz. Yani o kadar ibadet adeta bir tazminata dönüşüyor. Ve son olarak kilit bir prensip var. Allah kendisiyle ilgili hakları affedebilir ama kul hakkını affetme yetkisini hakkı yenen kişiye bırakmış. Bu ne demek? Af için tek bir yol var: helalleşmek. Yani o kişiyle helalleşmediğiniz sürece yaptığınız ibadetler Allah'la aranıza resmen bir duvar örüyor. Manevi yolculuğunuzu tıkıyor. Kısacası İslam inancına göre durum şu: helalleşme olmadan yapılan ibadet, delik bir kovaya su doldurmaktan farksız.